Merhabalar, ben Hamdi Murat Yıldırım. Sıradaki Linux komudu BC komudu. BC, Basic Calculator iki kelimenin baş harflerinden oluşuyor. BC, esasında oldukça yetenekli ve yararlı. Tek başına çalıştırıyoruz ve anlık hesaplama ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Keyfi hassasiyetteki sayılarla da aritmetik işlem yapabiliyoruz. Bir araç, bir programlama dili olarak düşünebilirsiniz. Bilimsel hesap yapılabiliyor, finansal, kriptografik ve sonuçlarını doğrudan ekranda görebiliyoruz. BC komutunu çalıştırıyoruz. Bir takım aritmetik işlemleri arka sıra çalıştırıp Enter tuşuna basıp daha sonra ortamdan çıktığımızda bunların sonuçlarını görebiliriz. Evet, bakalım. Mesela BC'yi çalıştırdık. İlk önce sürüm numarası gösteriyor. 5 artı 2 Enter diyoruz. Sonra sonucunu görüyoruz. 7 çarpı 3 Enter'a basıyoruz. 21 sonucunu görüyoruz. 10 eksi 2 22 eksi 12 ve kontrole basarken D'ye basıyoruz ve uygulamadan çıkıyoruz. Şimdi ise sessiz modda nasıl çalıştırabiliriz? Yani şu baştaki gördüğümüz sürüm numarasını vesaireyi görmeden de çalıştırabiliriz VC komutunu. Bakın BC komutunu. Bu arada istediğimiz uzunlukta sayılarla keyfi hassasiyetle uzunlukta çarpma işlemleri, aritmetik işlemler yapabiliriz. Bakın oldukça büyük sayıları birbirine çarpıyoruz ve doğrudan sonucu görüyoruz. Multiplication aritmetik olarak adlandırılıyor. Mesela 2 üzeri 400'ü 459 hesaplayalım. Hızlı bir şekilde bize sonuç veriyor. 3 üzeri mesela 459. Evet, şimdi noktadan sonraki hassasiyette de bir sınırlamamız, yani uzunlukta bayağı uzun olabiliyoruz. O uzunluğun da ne kadar, hani kaç basamak olacağını da belirtebiliyoruz. Örneğin pi sayısını ekrana basmak istersek 4 çarpı arc tanjant 1'i hesaplayabiliriz. Burada BC eksi L matematik standart kütüphanesini kullanmamız için bu L seçeneğini kullanmamız gerekiyor. Echo komudundaki ekrana basılanları BC komuduna standart girdi olarak alıyor. Yani bu BC komudu buradaki noktalı virgülle ayrılan her türlü ayarı dikkate alıyor ve hesabı ekrana basıyor. Bakın 35 hassasiyetle 40, 50 hassasiyetle pi sayısını ekrana bastık. Bakın başka bir işlem. X değişkenini 5 değerini tutuyor. Y değişkeni 2'yi tutuyor. Çarpımları hesaplanıyor. Sonra 121'in karekökü hesaplanıyor. Yine bu pipe operatörüyle, boru operatörüyle BC eksi L'ye yönlendiriliyor. Bir diğer de taban aritmetiği için de kullanabiliriz. Şimdi bu iki örneği görelim. İlk önce x eşittir 5, y eşittir 2, x çarpı y 10'u verecek. Sonra 121'in karekökü, gördüğünüz gibi 10 ve 11 ekranda basılı. Giriş tabanı 16, çıktı tabanı 2. İlk önce F'yi bastık, 4 tane 1. Daha sonra mesela FD'yi basalım. FD'yi basınca 4 tane 1, 13, 1, 1, 0, 1 ekrana bastı. Şimdi F'yi basalım. 4 tane 1, 13, yani 15, 13, 15. Bir de yardım dosyasına başvurabiliriz. Yani her zaman kılavuz dosyasına ulaşmak için man komutunu kullanıyoruz. Orada daha fazla detaylı bilgi alabiliriz. Zaman zaman buraya başvurabiliriz. Örneğin ne gibi seçenekleri var? Gördüğünüz gibi Options sekmesinde görebiliyoruz kısmında. Sonra desteklediği ifadeler, mesela karşılaştırma, küçük eşit, büyük eşit gibi. Daha ileri gidersek döngü nasıl yazılır gibi, fonksiyon nasıl tanımlanır? Bunları örnekler. Mesela mat standart kütüphanesi ile ilgili bir şey var, kısım var. Orada s parantez içinde x sinüs x demek. Bir de BC komutunda here document kullanımı var. BC küçük eşittir 2 tane EOF, yani satırın sonu. Enter'a basıyoruz. Sonra her bir satırda da Enter'a basarak ilk önce yazacağımız ifadeyi yazıyoruz, hesaplayacağımız. Sonra her defasında Enter'a basıyoruz ve sonucu
BC'den çıktıktan sonra görüyoruz. Mesela başladık. Yani burada hemen bize sonucu göstermiyor. 2 eksi 10 artı 3, eksi 8 artı 3, yani eksi 5, sonra 3 çarpı 4, 12. Bunları sırayla bir göreceğiz. Şimdi her satıra yazdığımız işlem sonrası Enter'a basıyoruz. Ve en sonunda da tekrar EOF yazıyoruz. Orada da Enter'a basıp bu ortamdan çıkıyoruz. Ve göreceksiniz ki 4 tane işlemin sonucu ekranda basıldı. Bir de ufak bir program yazalım. Yani bu BC'nin dilinde programlama örneği. Çok temel faktöriyel hesaplama fonksiyonunu yazalım. Burada if koşul ifadesi, döngü for ve yerel değişken kullanımını göreceksiniz. Bir sayının faktöriyeli biliyorsunuz n faktöriyel, n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 çarpı nokta nokta 1'e kadar çarpıyoruz. Bunun için bakın define fonksiyonu var. Define yani kullanımı böyle. Define fonksiyonun adı, alacağı parametre bir tane. Süslü parantez içinde e, ana fonksiyonun kısmı. Auto sonuç, sadece bu lokal yerel bir değişken olacağını söylüyoruz. N 1'e eşit ya da küçükken 1 dönüyor. Sonucu 1 olarak alıyor. Daha sonra da çarparak geriye doğru sonucu ekrana basıyor. Tekrar basalım. Gördüğünüz gibi sonucu 1 alıyor. 2'den n'ye kadar çarpma işlemini gerçekleşiyor. Sonuç çarpı i şeklinde tutuyor ve sonucu döndürüyor. 5 faktöriyel 5'i basıyor ekrana. Faktöriyel 50'yi basıyor. Ve baştaki uyarıları görmek istemezsek, yani işte sürüm numarası falan, bc-q faktöriyel nokta bc ile bu dosyayı çağırıyoruz. Dosyanın içindeki kodlar çalıştırılıyor ve ekranda fonksiyonun çıktılarını görüyoruz. 5 ve 50 için görüyoruz teker teker. Yani bakın siz C'deki programlama söz dizimine benzer bir şekilde yazdık kodu. Daha fazla komut ve örnek için Pardus Uzen platformundaki eğitmeni olduğum Linux ve Pardus komut satırı eğitimine erişebilirsiniz. Gördüğünüz gibi adresi mevcut. 18 saatlik bir eğitim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.